salt birlik durumuna ben olan ben yani haline gelebilmesi için evrensel olan, sonsuz ve sınırsız olan ama külli. Yani küre sonlu, sınırlı, sonsuzdur. Evet. Buna Brahma diyoruz. Brahma'dan Brahma'ya geldi. Evet. Saltlık yani mutlak özdeşliktir ve Brahmadır. Mutlaktır. Ne demek? Kendiyle tanımlanır. Başka bir şeyle tanımlanamaz. Göreceli değil. Çünkü kendi sebebi yok. Sebebi olmayan bir şey rasyonel değildir. Evet. Reason sebep demek. Akıl sebepli bilmek demek. Peki sebebi kendinde olan örtüktür. Örtük olanı nasıl bileyim? Diyorum ki sebebiniz sizin efendim. Ne sebebi? La sebep. O zaman karanlık orası. Eyvallah. Akıllar bilemez Rahman'ı. Niye bilemez? Karanlık, özdeşlik. Bunun için de karanlık. Oranın dışarı, oranın içinde onlar alegori. Yani alegorisi. Onlar alegori. Çok güzel yer. Anladın mı? Çok Özdeşlik mutlak. Buna Cenab-ı Nebi ama diyor. Körlük. Mutlak körlük. Ama Var. tezahürü yok. Sebebi yok ki tezahür etsin. Eyvallah. Buna Brahma diyebilir miyiz? Aslında diyemeyiz. Çünkü isim taktığımıza göre Brahma bir sıfat Amalıktan çıkmış artık. çıkmış olur. Yani. Rahma, Brahma, rahmet demek ki bir fiili var, işe yarıyor. Evet. Bir bağışta bulunuyorsa o zaman Brahma mutlak karanlık değil. Eyvallah. O tezahür. Zaten de Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman ve Rahim zuhurdaki Allah'ın işlerinden söz etmiş oluyor. Ehadiyetten değil. Zuhur etmemiş olandan Ehadiyet bahsetmiyor. zuhur etmemiş olduğu için ehadiyetten hiçbir eser olamaz. Kul huvallahu ahad. Eyvallah. Asla bilinemez. Varlık kokusu yok orada. Kul huve Allahu ahad. Sıfatları Allah, zatı ehad olan Güve. bilinir. Ehad zattır bilinemez ama Allah sıfatların birliğidir bilinir. Vahdet Allah'mış. Ehad değil. Ehad biriciklik. Brahma'ya ulaşan bir ruh, yani ruhtan kasıt burada atman. Yani biz kendi dilimizde anlayabilmek için ruh diyorum. Yoksa ruh diye bir kelime onlarda yok. Atman diye bir kelime var. Brahma'ya ulaşan bir ruh artık başka bedenler içinde bu ıstıraplı dünyaya girip gitmeyecektir. O gidip Şimdi bugün reenkarnasyon kutsanıyor. Modern dünyada da Hintlilerin reenkarnasyon inancı kutsanıyor. Ve insanlar tekrar doğacağım. Yani tekrar bedenle bu dünyaya geleceğim. Peki daha önce geldim. Geldim ama unuttum abi. O zaman ne geldin ne gittin. Hatıran yoksa sen yoksun. Belleğin yoksa sen değilsin ki o. Bir de böyle hatırlayanlar var. Adana civarında bir İşte sallayalım abi. Ben de anlatırım sana. Binlerce hikaye. Ben bu evi tanıyorum. Anlatanların anlatılanların çoğu da Mısır'da prenses veya hep öyle oluyor. Hiç evet. çöpçüyü gördün Yok mü? yok. Ya kimse çöpçü olmak istemiyor ya. Ya komutan oluyor. Tabii ki öyle olacak. Ama ne diyor şey? Şimdi Hintliye yıkıyorlar bunu. Hintliler Yunanca dedi. Ya kardeşim diyor ki bu senin zannın. Brahma'ya kavuştun mu ne gelen var ne giden ya. Saçmalama. Böyle bir şey. Amasın. Aydınlanma bu demeye. Aydınlanma, ıstıraba son vermek. Istırap ne? Yaşamın ıstırabı bir, yaşamdan sonraki bekleyen, ölüm sonrası hayatın ıstırap beklentisi, endişe. Bak yarattı, kendi yarattı. Cehennem. Bundan kurtuldun mu? Faraziye'den. Bitti, yırttı. O zaman diyorsun ki Buda gibi. Satori. Ne olur abi diyorsun? Şu an var, başka an yok. Tabii. Ne gelecek var, bana ne endişem yok. Ne geçmiş var, tekrar gelmişim, gitmişim falan. Şimdi ben tekrar gelmişim, dünyevi uygulama yapayım sana. Metin Babaroğlu denen adam doğduğundan itibaren her 10 yılda bir bilinç değişikliğine uğrar. 10 yaşındaki Metin 20 yaşındaki Metin değildir. Evet. 30 yaşındaki Metin 20 yaşında değildir. 40 değildir. 50 değildir. 10 yılda bir bu standart bir şey değil. Bu bilimsel bir saptama da değil. Siz de böyle çalıştınız. Hayır bende değil. Herkeste teenage dedikleri 10'lu yaşlar dediğimiz bir
ortalama bir kalıptır bu. Bir de 7'li yaşları biyolojik değişimden bahsediyor. Onu Her boş yedi ver yıl canım. öyle bir şey Ya var. ona bizim ihtiyacımız yok ya. Sen kendi 10 yaşındaki Sinan'la Doğru, bugün doğru, kesin. ya bak kardeşim Kesin. şair hay Allah. Can Yücel. Evet. Diyor ki ben kaç yaşındaki Can geldi oturdu masama. Ya Falan geçti. dördüyle kavga. Bir tartışmaya başladık diyor. Aman diyor, O bana zor diyor kurtar. isyan etti. O beni beğenmedi. Ya, Ben onu... Onu söylüyor. Öyleyiz ama. Doğru. 20 yaşındaki Öyle. Metin gelse Olur benim mu karşıma hiç? bana Tabii. diyecek moruk ne diyorsun lan? Ya bırak bu Ne işte. biçim laflar bunlar? Hadi DJ yok. Hadi ya yürü git Müzik ya. yapalım. Yürü git bunlarla mı heyecan? Sen bunlara mı heyecan yapıyorsun? Gel biraz dans edelim, müzik dinleyelim. Eyvah benim geleceğim bu filan. değil mi? Geleceğim bu mu? Eyvah filan. Aslında ben onun geleceği değilim hakikaten. Değil mi? O yaşlardaki Yapacak. nefsin geleceği ben değilim. O gelişerek ben olmadı. O dönüşerek ben oldum. Kelime bu işte. Dönüşen. Asla ben onun geleceği değilim. Ben geçmişin geleceği değilim yani. Tebeddül böyle. Anladın mı? Hiç kimse geçmişin geleceği Ben değil. bu anın busuyum. Aynen. Geçmişin busu Çok değilim. güzel bu işte. O zaman ben filanca zaman şu. Orada ben yok ki. Orada o var. Ve ona teşekkür gene. Teşekkür ister yap ister Yok yapma. olsun. Ya oradaki bana ne ya ben değilim. Oradaki başkası. Başka. Hiç o kadar yani. O kadar başka. Kim bu ya? Filan ya. Aynen kim bu? Ne zannediyorsun? Vay. Hemen Her an şimdi başka neşe çünkü. fotoğraflarına bakıp ben orada öyleydim falan. Ya bırak bu ya. O palavrayı bu desin. Tezgahı bırak. Vay. Yani vakıf oldukça böyle şimdi birdenbire böyle şok Yok, yapacağı tabii, için biz adım adım yapıyoruz farkındaysan. Çünkü birdenbire bak hakikat şuduru deneyimlese sözle değil yaşantılasa insan aklını yitirir. Yok aynı tutarlar işte o zaman. O zaman aynı tutarlar ya. Böyle adım adım idrak. Buhar. İdrak adımlarıyla. Eyvallah. Lan doğru be. Değil. Buraya itiraz ediyorum. Şurada. Hep böyle tesekkürün hep ittiriyor ve düşünmeye. Ne kadar güzel. Kendini keşfediyorsun. Öğrenmiyorsun. Bak bu anlatı tarzında bilgiyi kullandığımız halde öğrenmiyoruz. Yok arkeoloji gene. Arkeoloji yapıyoruz. İşliyoruz bir de. Eyvallah. Bulduğum arkeoloji gittik arkaik olarak pamuğu bulduk. Eyvallah. Pamuk tarladaydı. Sonra iplik yapacağız onu. Çevireceğiz. Yiğide iplik olacak. Sonra onu dokumaya sokacağız. Kumaş oldu. Bitti mi abi? Hayır. Ondan fes yapacağım. Bezzaz Etek gelecek. yapacağım. Ya, Elbise yapacağım. Yapmıyorum ya. tamam. Bunu yazdığı var, kışlı var. Bir ilişki anladın mı? Moda diye bir şey var ya. Ya. Evet. Pamuk dediği şey inanılmaz formlarda, inanılmaz kelam. Her form bir kelam. Hadi bakalım. Aslını pamuk. Tarlada bir tane şöyle beyaz bir Ya. şey. Eline de böyle yapıyor. Allah Allah. Bu mu yani? Nelere dönüştü? Sen nelere kadirsin falan. ey pamuk. Onun köküyle kaynattın, mavi oldu, kırmızı oldu. Bir araba şeyden. Aynen. Ne hallerden İşte geçiyor. bu var Bu ya. işte bu. Ne diyorsun ya şimdi? Bu tarlada pamuktu. Ya. Şimdi buna pamuk desem Yok. değil. Pamuğa sen Yelek. yeleksin desem Ya ne diyorsun abi? daha ne yelekler var bende. Ne sende? Sen beyaz bir tane şöyle Şey, basit bir şeyse evet. ya. Sende nasıl yani? Püf desem uçuyorsun. Evet. Bende neler var diyor. Ya. Ben aslım, örttüm hepsini. Hidrojen gibi. İlk madde hidrojen. Evet. Bir nebula dediğin hidrojen bulutu. Tek atom, tek elektron. Peki. Tüm bu ağır metaller dahil hepsi ondan çıktı. İçinde. Altın dediğin onun dönüşmesi. Diyorsun, nasıl oldu? Demir dediğin onun dönüşmesi. Peki tek başına bir şey nasıl oluyor? Nasıl yaratıyor bunu? Ya da kendisinden nasıl yaratılıyor desek doğru. Çünkü bunlar çoğaldıkça çekirdek çekimleri dolayısıyla merkeze doğru çekilirler. Merkeze doğru çekilmeleri basınç artırdığı için sürtünme ve basınç ortamında Tebeddül. ateşe alırlar. Ateş dediğin ne? Atom sıçrıyor, moleküler yapı değişiyor. Abi atom bombası demek. Nükleer fizik yani. Nükleer Bu fizik içeride orada başlıyor. Füzyon. başladı. Füzyon çekirdek içi enerjinin Hepsinin başladı. dışarı çıkması, çözülmesi demek. Yüksek basınçta patladı demek. Patladı. Açığa çıkan enerji tekrar hidrojen atomlarını bu sefer kendi içine çekiyor. Bu sefer hidrojen atomları birleşiyorlar. Oluyorlar helyum. Hadi.
Ona da füzyon diyoruz. Yanıcı. Hayır, füzyon diyoruz. Birleşme enerjisi açığa çıkıyor. Ayrışma enerjisi çıktı başlangıçta. Sonra tevhid enerjisi. Sonra birleşme enerjisi. Evet. Aynısı bugün analiz ve sentez diye aklımızda çalışan sistemin ta kendisidir. Yaratılışın kendisi. İnsanın oluşu da bu aynı. Yaratılış Bir- yahu vizyon. evladım ya. Salata bir şey yok ortada. Vay canım hidrojenim. Biraz içeyim oksijenli Ha, kardeşim. tek değil mi ya hidrojen? Tek. Ehad işte. Evet. İçinde şu var ya. Şimdi Evet desem işte. ki ya Serhan hidrojenin içinde. Hidrojen diye bir atom var. İçinde Serhan var, Metin var, Sinan var ya. Menekşe var, Gül var. Anlamadım. Masa var. Allah He? Allah. Öyle değil mi? Hem vallahi. Anlayan hem kim? billahi. Biliyoruz ama anlamıyoruz. Evet. Olmaz canım ha o filan hemen. Olmaz değil, biliyoruz. Yok kafalar hemen öyle. Hayır bırak o kafaları, ben onlarla ilgim yok Ay. ya. Ben alimleri konuşuyorum. Sen gidip cahille bana misal getirme. Akademisyen bunu bilir. Ama Anlasın hadi. Menekşe hidrojen içindeymiş, bana anlatsın. Allah. Ya başka bir yerden mi geldi kardeşim menekşe? Hayır. Hidrojen atomu bir şey, gaz. Vay canına. Evet, hidrojen gazının içinde. Peki daha şaşacağımız şeyler, ya bu çok şaşılacak bir şey de aklımıza ermedi. Fakat bilimdir, bir gün açılır. Tabii Öyle canım, yani. ümidimiz var. Evet. Ha, Allah'a Yok, ekber yani. tabii. Fakat daha ilginç bir şey. En yakıcı element oksijendir. Bilinir. En yanıcı element de hidrojendir. İkisi birleşiyor, su oluyor. Anlamadım. Ve su onları söndürüyor. Nasıl yani? Oluyor. En yakıcı celal. Celal Eyvallah. oksijen nurlarıdır. Oh. Kalem nurlarıdır bunlar. Yaratıcı nurlar diyoruz bunlara. Dinde adı kalem nurları. Kalem. Oksijen celal nurudur. Hidrojen cemal nurudur. Yanıcıdır. Yanan o. Öbürü yakıyor. Bu Gariban. eril, bu dişil yani. Peki ikisi birbirine bir kavuşuyor. Su çıkıyor. Su hayattır diyor. Aa bu hayat. Su hayattır diyor. Hayat Celal ile Cemal'in birliğiymiş. İkram Şimdi oldu. din bunu Celal ile Cemal'in birliği hayattır, kemaldir dediği zaman yani ne diyor bu dindarlarda? Nerede bilim? Baba bilim bu. İçinde işte. Terimleri tanımıyorsun. Ya. Terim. Su damlasından yarar. İşte Ha? terimleri Aynen tanımıyorsun. Terimleri tanırsan apaçık bilim. Evet. Başka bir şey değil. Daha ne olsun. Terimleri tanımayan safsatacılar da onu kendi zanlarıyla yorumluyor. Bu kez de bilim insanları eğer böyleyse ben kabul etmiyorum. Yok. Evet. Bilim insanlarının reddettiği din, dinin kendisi değil. Değil eyvallah. Dindarların dini. Uydurulan din. Eyvallah. Uydurulan dini red, ben de edeyim, sen de Tabii canım. etmeliyiz zaten. İndirilen değil uydurulan diyorlar. Ya. Evet, Eyvallah. evet. Şimdi Upanishad bilgilerinde görülen bu bireysel ruhu evrensel ruh içinde, yani atmayı, Brahma içinde, sonlu ve sınırlıyı sonsuz ve sınırsız içinde eritme, yani insanı Brahma ile saltık bir özdeş içinde deneyimleme olanağı Hint maneviyatının değil, tüm kültürlerin maneviyatlarının da temelidir. Şimdi bakın bu çok İmzaya. önemli bir şey söylüyoruz. Sadece Hint değil. Mısır'a git böyle, Yunan'a git böyle, İslam'a git böyle, Hristiyanite'ye git böyle, Yahudiliğe git böyle. Mastar gibi her yerde. Evet. Öyle olmaz, hakikat olmaz. Hakikat lokal olamaz. Evrensel olmak zorundadır. Nerede bakarsak, yani şöyle diyelim, dünyada laboratuvarları kurduk. Test yapacağız. Bir şey bilim mi değil mi? Bilim ne? Hakikat. Evet. Yani bilimdir dediğim zaman bu hakikattir. Ben Japonum, yaptım, başka şey çıktı. Sen Türksün, yaptın, deneyi yaptın, başka bir şey çıktı. Portekizli yaptı. Brezilyalı Hakikat yaptı. değil o. Örtüşmüyorsa hakikat Evet. değil. Örtüşüyorsa hakikattir. Yani şöyle diyelim kısaca. Suyu laboratuvara koydum Türkiye'de. Su diye aç bilimsel şeyi. Yüzey gerilim şeyi, yoğunluğu, Yeriyin. kaynama derecesi, Basınca donma karşılığı derecesi, filan, basınca filan, karşı tabii. cevabı filan falan bir rapor var. Japon'da yaptığı zaman o raporu görmesi lazım. Aynı. İskoç'ta yaptığı zaman aynı olması lazım. İşte hakikidir su. Hakikattir demek evrenseldir. Her yerde denersen aynı sonucu alırsın. Evet. Ama marifet öyle değil. Ben sushi yapmayı bilmiyorum, Türk'üm. Adam sushi yapıyor, içinde su var. Hadi bakalım. Çin çorbası var, ben bayılırım ona böyle. Eyvallah. Suyla yapıyor. Evet.
Su aynı su. Yani Ege'de bundan şarap yapıyorlar. Eyvallah. Şimdi su hakikat. Marifeti farklı. Marifet kültüreldir. Hakikat kültürel değildir. Bütün Fakat kültürleri evrensel. kapsar. Evrensel. Evet. Atman, Brahman bu demek. Wow. Brahman mutlak evrensel. Atman ne? Bu kültürün içinde olmama rağmen hakikatin marifetini, yani hakikat bende İcra ediyor. ve marifetini ben icra ediyorum. Orada da hakikati o icra ediyor. Marifetlerin içindeki hakikatler atman. O zaman atmanlar da yok. Atman da tek. Her biri özel tabii. Her birindeki atman. Yani sendeki suyla Marifette bendeki su, Eyvallah. Japon'daki su, Yunan'daki su aynı, İngiliz'deki su aynıysa. Ama marifet, evet. Marifetimiz farklı. Marifetler Evet. kültürümüzse. O zaman hakikatimiz bir, hakikatler değil. Tek su, Tek su, hakikatimiz bir, Atmanlar. marifetimiz çok. Kültür içinde bu hakikat tüm kültürlerin temeli olmasa kültürler arasında ne konuşma yapabiliriz, ne yazışma, ne tercüme, ne alışveriş. Hiçbir şey yapamayız zaten. Evet. Tabii. O da açık Tabii, yani. tabii. Evet. O zaman Tabii, bak, Çok doğru. Atman, Brahman'dır. Lokalliği soyutlarsa. Evet. Lokalliğe, Brahman'ı lokal Bırakırsa- olarak tanıma, yani evrenseli yerelde tanımlamaya kalktığıma Brahman'la da Atman olur. Bir de Aynı varlık ama. Dikkat, su yani. Ona Atman diyorum, Türkiye'deki Brahman demek. Ama Brahman diye bir Türkiye'de bir Brahman olmaz. Yok. Ya su, Türkiye'de de su. Ama Türkiye'de bir takım koşullar altında o su ve o koşullar altında kullanılabilen su Eyvallah. hakikatiyle, mutlak hakikatiyle Brahman, Türkiye koşullarındaki tezahürüyle Atman'dır. Atman. Bu Kuzey Kutbu'ndaki Eskimo için farklı. Orada buz diye konuşacak. Ama gene Atman'dır. Atman Atman'ı zaten da- Brahman. Brahman. Dolayısıyla Atman'ına kavuşan Brahman'a kavuşmuştur. Eyvallah. Ya da şöyle diyelim, bir beşer kendi asli unsuru olan Atman'ına ya da Ataman işte ilahi aslına kavuşması demek. Rab diyoruz ona Arapçada. Ona kavuşması demek Rabbül Alemin'le buluşmak demek. Vuslat demek. Eyvallah. Ben Rabbül Alemin'le nerede buluşabilirim? Kendi ruhundan başka bir yere yok. Evet. Sen Tek de kaynak. buluşabilirsin. Sen senin aslında vuslat ettiğin Cenab-ı Hakk'ın ta kendisidir. Gayri değildir. Başka yerde bulamazsın. Dış dünyada sıfatlarını görürsün, efalini görürsün. Zatıyla bulaşmak istiyorsun, zatına gideceksin. Deminki konuya geldik. Ancak. Allah işte orada. Vuslat. Biliş, Vuslat. bilişmek.